Anadolu'nun kalbinde Fırat'ın binlerce yılda şekillendirdiği kadim bir coğrafya. Burası zamanın yavaş aktığı, taşın ve suyun hikayeler anlattığı yer. Dünyanın en derin kanyonlarından birinin gölgesinde sarp kayalıkların arasına gizlenmiş bir cennet. Kemaliye, eski ismiyle Eğin. Erzincan Kemaliye'nin büyüleyici doğasını, tarihini, dokusunu ve sıcakkanlı insanlarını keşfediyoruz. Bu videoda Karanlık Kanyon'un eşsiz manzaralarından Apçaağa Köyü'nün otantik yaşamına, taş yollardan yöresel lezzetlerine kadar Kemaliye'nin tüm güzelliklerini yakından tanıyacaksınız. Öldürün neçelerde, sende bu güzellik varken öldürün neçeleri. Dura 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 Duran ağabey, Duran ağabey, paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey, muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Erzincan Kemaliye'ye bağlı Apçaağa Köyü'ne geldik. Ahmet Kutsi Tecer'in de köyü aynı zamanda burası. Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür şiiri de tam da bu köy için yazılmış arkadaşlar. Şimdi bu köydeyiz. Bugün hem Kemaliye'yi gezeceğiz, Apçaağa Köyü'nü gezeceğiz, Karanlık Kanyon'u göreceğiz. Aynı zamanda buranın tarihi dokusunu, mimari yapısını, insanını konu alacağız. Hazırsanız Türkiye'nin görülmeye değer 10 köyünden biri olan Apçaağa Köyü'nü birlikte gezelim. Apçaağa Köyü, Kemaliye'nin otantik dokusunu en iyi şekilde yansıtan yerlerden biri. Taş evleri, dar sokakları ve sıcakkanlı insanlarıyla adeta zamanda yolculuk yapıyoruz. Burada yaşam doğayla iç içe ve huzurlu bir şekilde devam ediyor. Taş ve ahşap mimarisinin iç içe olduğu Apçaağa Köyü'nün ara sokaklarından şöyle gezelim. Erzincan'dan yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculukla Apçaağa Köyü'ne ulaştık. Tabii Apçaağa Köyü'nde gezimize başladık. Daha sonra Kemaliye merkeze gideceğiz. Karanlık Kanyon'u göreceğiz. Ve buradaki doğal dokuyu, doğal mimari yapısını, insanını birlikte tanıyacağız. Şöyle sizlere buranın çarşısını gösterelim. Şuradan ekmeğinizi alıyorsunuz fırından. Şuradan da hemen insanların kuyruğa girdiği yer var. Oradan da kahvaltılık bir şeyler istiyorsunuz. Çay eşliğinde burada kahvaltı yapabiliyorsunuz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Dilşat, Kemaliyeliyim. Bir Kemaliye sevdalısı da diyebiliriz. Bölgeyi bildiğimiz için yaklaşık bir 10 senedir burada bir turizm gerçekten rehber ihtiyacı doğduğu için yaklaşık bir 10 senedir de yerel rehber ihtiyacına elimizde. Evet, üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Kemav Doğa Sporları Kulüp Başkanlığı yapıyorum ki gün içerisinde gezdiğiniz zaman Kemaliye'nin doğa sporlarına ne kadar elverişli olduğunu siz de göreceksiniz. Şöyle de gezelim abi. Bugün biz Apçaağa Köyü'nden başladık gezimize. Evet. Bugünkü programda neler var? Mesela buraya Kemaliye'ye insanlar geldiğinde burada nereleri görmesi gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Kemaliye'ye geldiği zaman yöresel ekmeğimizin muhakkak onunla bir kahvaltı yapması gerekiyor. Hı hı. Daha sonra Apçaağa Köyü'nde Ahmet Kutsi Tecer'in orada bir köy var uzakta dediği köyümüzü kısa da olsa bir gezip buranın mimarisini, buranın doğasını bir görmesi gerekiyor. Daha sonra ilçe merkezine geçtiğimiz zaman Kemaliye'de tarihi evler, konaklar zaten görselliği ön plana çıktığı için herkesin dikkatini çeken yapılar. Tabii Kemaliye'ye bakıldığı zaman Kemaliye'de hem doğa turizmi hem kültür turizmi yapılan bir bölge olduğunu görüyoruz. Tekne gezisi, Karanlık Kanyon, taş yolu, jip safari
Bunlar yapılan aktiviteler ki gerçekten Kemaliye'ye gelip de bunları yapmamak olmazsa olmazı diyebiliriz. Yine Kemaliye'nin manileri dediğimiz, özellikle genç kızlarımızın yaşamış olduğu hasreti, özlemi anlatan dörtlükler. Lök tatlımız var, lökhane var, değirmenimiz, hamamımız. Lök tatlısı, ondan kısaca bahsedeyim ki tutla cevizin aşkı diyoruz biz. Tutla cevizi yaklaşık 2 saat dövdüğümüz zaman tutun tatlılığından, cevizin de yağından elde edilen lokum ya da helva kıvamında bir tatlı. Bu bizim yöresel tatlımız. Kemaliye'de çok tut çeşitliliğinin olduğu gözüküyor. Tarihimize de baktığımız zaman 21 çeşit dutun olduğu ve dutun kültürel meyvemiz olduğu da biliniyor. Zamanında Kemaliye'nin geçim kaynağı olarak bakıldığında yazın tut toplayarak, kışında halı dokuyarak geçim sağlanıyor. Kemaliye halısı, eğin halısı dediğimiz halı da yine gün içerisindeki gezilerimizde ve anlatımlarımızda göreceksiniz. Yurt dışına kadar gönderilen el emeği, göz nuru dokumalar dediğimiz halılarımız var. Bu halılar da zamanında burada her evde dokunuyor. Daha sonra halı şirketi diye bir şirket kurulup birazcık daha iş ticari olarak yapılmaya başlanıyor. Belirli bir süreden sonra, hani makineleşme olduktan sonra olay tabii ki her şeyde olduğu gibi halıda da birazcık sekleyiyor. Bugün bizi dolu dolu bir gün bekliyor. değil mi? Tabii. Bugün dediğim gibi Peki şunu da ekleyelim. Şimdi buraya geldi insanlar. Kendi imkanlarıyla gelen olabilir. Sizi Evet. nasıl bulabilirler? Sosyal medyada Yani ya da... Kemaliye'de şu an küçük bir yer olduğu için diyelim ki bir otele ulaştılar. Hı hı. Diyelim ki bir restoranta ulaştılar. Diyelim ki bir kafeye ulaştılar. Tabii. Burada Kemaliye'de işte rehberlik ya da yardımcı olacak, yer gösterecek biri diye sorulduğunda ben olayım, bizim birkaç arkadaşımız olsun. Onlara ulaşmak çok kolay. Hemen yönlendiriyorlar, Evet. yardımcı oluyorlar Dediğim zaten. gibi burası küçük bir yer. Küçük bir yer olduğu için bir kişiye ulaştığınız zaman istediğiniz, nasıl birisini istiyorsunuz mesela, size rehberlik mi yapsın, işte jipe mi binmek istiyorsunuz, tekneye mi binmek istiyorsunuz, ekmek mi istiyorsunuz? Bir kişiye ulaştığınız zaman o diğer ulaşmak istediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Rica Çok sağ olun. ederim, rica ederim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Evet, gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Ama önce bir mola, bir kahvaltı yapalım. Sonra gezimize devam ederiz. Bugün ablamla birlikte geldik. Ben de dedim Erzincan'a gelmişken birlikte Kemaliye'yi gezelim. Bir tur firmasıyla buraya geldik. Şimdi kahvaltı için ekmeğimizi aldık. Şimdi buranın meşhur peynirini, tereyağının tadına bakacağız. Tereyağı. Tulum peyniri. Bir de şey ekmeğiydi daha. Yani esmer ekmek. Özellikle bu tarafta gördüğünüz konaktan bahsetmek istiyorum. Dikkat ederseniz yerli bir kayanın üstüne yapılmış. Yerli kayanın üstüne yapılan yapılarımızı Kemaliye gezisini yaptığımız dönemde birçok göreceksiniz. Şöyle bir şey söylemek istiyorum ki baktığımız zaman Kemaliye'nin Erzincan, Kemaliye, Malatya'ya sınır olan bir ilçe. Ve sizin de bildiğiniz üzere bu 3 ilçede dönem dönem çok büyük depremler yaşanmış. İnsanlar maalesef vefat etmiş, evler yıkılmış, birçok zarar ziyan olmuş. Bu depremlerin hepsinde Kemaliye çok sağlam bir şekilde sallanmış. Ama tarihimize baktığımızda bu depremlerde evlerimiz içerisinde yıkılan, göçen hiçbir ev yok.
Evet, evin özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Evi yaptıran bir Osmanlı paşası. Evin yapımında bir deve yükü altının harcandığı ve evi en başta bir Ermeni ustanın yapmaya başlaması ama İslami mimariye uygun yapılması düşüncesiyle bir Türkmen usta getirtilerek yapı tamamlanmış. Evin en önemli özelliği evin ahırı üst katında arkadaşlar. Geniş bir ahırı var ve üst katta manzarası da olduğunu düşünüyorum. Tabi aşağı tarafta zaten düz bir zemin yok. Yerli kaya olduğu için kısa kısa yukarıya doğru şemasında, krokisinde gördüğümüzde kısa kısa yukarıya doğru yükselip giden bir taban var. Onun harici yine kesin olmamakla birlikte paşanın ehli keyif olduğu ve atıyla ikinci kata kadar çıkmak istediği düşüncesiyle evin merdivenlerini çok geniş yaptırıp ve atıyla ikinci kata çıktığı da rivayetler arasında söyleniyor arkadaşlar. Duran ağabey, Duran ağabey, paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey, muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey, hurilere kalasın. Evet dostlar, şu anda Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi'nin olduğu yerdeyiz. Aynı zamanda Ahmet Kutsi Tecer biliyorsunuz Aşık Veysel'in tanınmasında çok büyük bir rolü var. Orada bir köy var uzakta diye bahsettiği Ahmet Kutsi Tecer'in özlem, hasret olarak ön plana çıkan dörtlükler bu köye yazılmış arkadaşlar. Bu şiiri 26-27 yaşlarında yazdığı biliniyor. Şiirin mantığına baktığımız zaman içerisinde doğup büyünen, yaşanılan bir köye yazılan şiir değil de gidip gelinemeyen, hasret duyulan, özlem duyulan bir köye yazılmış şiir olduğunu mantık yürüttüğümüzde biz de görebiliyoruz. Evet, annesinin, babasının devamlı Apça'ya olan özlemlerini, hasretlerini dile getirmeleri sonucu Ahmet Kutsi Tecer buraya böyle bir şiir yazma gereği duyuyor. Tabii o dönemlere gittiğimiz zaman arkadaşlar şimdiki gibi değil. Hafta sonu bir gideyim de memleketimi göreyim, Sıla'yı bir ziyaret edeyim, 2 gün, 3 gün kalayım, döneyim gibi bir şey söz konusu değil. Buradan İstanbul'a gitmek en az 1 ay sürüyor. Gittisi geldisi 2-3 aylık bir yolculuktan bahsediyor ki böyle olunca da uzun süreli gidip gelmeme söz konusu. Ve bundan dolayı buraya olan özlem, buraya olan hasret devamlı ev içerisinde konuşulunca Ahmet Kutsi Tecer de gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür diye böyle bir şiir yazma gereği duymuş. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gezmesek de, tozmasak da o köy bizim köyümüzdür. Orada bir ev var uzakta. O ev bizim evimizdir. Yatmasak da, kalkmasak da o ev bizim evimizdir. Orada bir ses var uzakta. O ses bizim sesimizdir. Duymasak da, tanımasak da o ses bizim sesimizdir. Orada bir dağ var uzakta. O dağ bizim dağımızdır. İnmesek de, çıkmasak da o dağ bizim dağımızdır. Orada bir yol var uzakta. O yol bizim yolumuzdur. Dönmesek de, varmasak da o yol bizim yolumuzdur. Evet dostlar, burası Kırkgöze. Düğün Dernek filminde Tüpçü Fikret'in ve arkadaşlarının da ayla bayla çıktıkları ve 95 merdiven saydım, üşenmedim saydım dediği bir sahne var. Hatırlayanınız varsa. Evet,
O sahnenin çekildiği ev şurada gördüğünüz kartal yuvasına benzeyen kayanın başındaki ev arkadaşlar. Evet, bu arada düğün dernek filminin çoğu sahnesi Kemaliye'de çekilmiş ama maalesef adı fazla geçmiyor. Genellikle Sivas olarak geçiyor. Evet, gördüğümüz bu ev yaptıran emekli bir öğretmen. Eşi de emekli bir öğretmen. Hoca hanım pek uzun süreli oturma taraftarı değil. Bir bilemediniz 2 hafta oturup başka yerlerde yaz tatilini geçirmek istiyor. Hocamız da memleketini çok sevdiği için çok daha uzun süre burada oturmak istiyor ama merkezde betonarme bir evleri var. Hoca hanım diyor ki ben diyor eğitim öğretim yılı boyunca zaten böyle beton erme evde oturuyorum. Tatilimi de böyle burada geçirmek istemiyorum. En fazla memlekettir. 1 hafta 2 hafta durur gideriz gibi bir konuşma. Daha sonra aralarında bir şartlaşma oluyor. Eğer diyor benim burada uzun süre oturmamı istiyorsan manzarası güzel, hava dar, kayanın başına bir ev yap. Ben de geleyim senin istediğin kadar oturayım diyor. Aralarındaki bu şartlaşma hocamız Kemaliye'yi de eşini de çok sevdiği için zor da olsa böyle bir evi yapıyor. Ve şu anda hoca hanım bırakın 1 hafta 2 haftayı yaz boyu gelip burada oturuyor. Ama mecburiyetten ama seve seve onu bilmiyoruz. Manzarası harika, hava dar, gerçekten yaban hayatı izlemeye çok uygun bir yerde bir evimiz. Gidemiyorum naz doldur içemiyorum naz doldur içemiyorum sen benden. Kemaliye'nin taş yollarında yürürken tarihin izlerini takip ediyoruz. Bu yollar geçmişten günümüze birçok olaya tanıklık etmiş ve Kemaliye'nin kimliğini şekillendirmiş. Duran ağabey, Duran ağabey, paraları yedin Duran ağabey, Duran ağabey, muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey, horilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey, dura 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 Duran ağabey, Duran ağabey, muradını alasın Duran ağabey, Duran ağabey, horilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey, horilere kalasın Duran ağabey, Duran ağabey. Şu anda Maniler yolundayız. Burada insanlar sevdiklerine, gurbete giden eşlerine maniler yazmışlar. Hatta bedduaya varana kadar özellikle dönmeyen, gurbette kalıp başkasıyla evlenen kişilere beddualar bile yazılmış. Bunlar burada bir maniler yolu var. Bunu sizlere göstereceğim. Şu anda da yukarıda kaya tırmanışı var arkadaşlar. Şöyle sizlere biraz yakınlaşayım. Bakın. Şurada görüyor musunuz? Tam kayaya tırmanan bir grup var. Önce karşıya bakmanızı istiyorum. Karşı tarafta İpek yolu, bakın kıvrılarak aşağı doğru giden bir yolumuz var, patika. Tarihi İpek yolunun güzergahı. Zamanında bu yolun buradan geçmesinden dolayı Kemaliye ticari olarak çok üst safhalara geldiği biliniyor. Kervanlar oradan geliyor. Aşağıda şu an suyun altında kalmış asma bir köprü. Oradan yukarıya taş merdivenlerden yapılmış yollarla ilçe merkezine çıkan bir yol. Devam ettiği zaman Elazığ Diyarbakır üzerinden yurt dışına kadar giden bir yol. Tam ters istikametten gidildiğinde İliç, Kuruşay, Şebin Karahisar üzerinden de Giresun'a kadar giden bir yol görüyorsunuz. Evet, dediğim gibi zamanında bu yol buradan geçtiği için Kemaliyeli kendisine çok güzel geçim kaynakları olabilecek el sanatı, el emeği, göz nuru dediğimiz özellikle halı dokuma, gazeline dokuma ve bunların yanında birçok el sanatları üzerine geçim kaynağı sağlayacak pozisyonlar ortaya çıkmış. Daha sonra bu yol özelliğini yitirince
Kemaliye'den İstanbul'a göçler başlıyor. En başta ev göçleri olan bu göçler İstanbul'da nüfus sıkıntısına, Kemaliye'de de nüfus azlığına neden olduğundan dolayı bir bildiri yayınlanıyor ve her evden bir kişi gidecek, çalışacak ve evine geçinecek, o ekmek parası gönderecek. 14-15 yaşında gençlerimizi gönderiyoruz İstanbul'a çalışmaya. Gitmeden evvel ne yapıyoruz? Gidip gelmemezlik yapmaması için evlendiriyoruz. Hem geride bıraktığı anneye babaya bakacak bir genç olsun, hem de gittiği zaman buraya gelmesi için bir nedeni olsun. 14-15 yaşlarındaki genç çocuklarımızı 12-13 yaşındaki genç kızlarımızla evlendiriyoruz. Okuyacağınız manilerin %90'ını Kemaliyeli kadınlar, Kemaliyeli erkeklere yazmış. Artı olarak bunu da söyleyelim. Evet arkadaşlar, evlendirdiğimiz bu genç kızımız akşama kadar çalışıyor. Evin işlerini görüyor. Anneye bakıyor, babaya bakıyor, yoruluyor. Kafasını yastığa koyuyor, uyuyacak. Aklına sevdiği geliyor. Bakın bu gurbetlik 1 sene 2 sene değil arkadaşlar. Öyle gurbetlik ki 4 sene 5 sene süren gurbetlikler. Çok uzun süren gurbetlikler. Kafasını yastığa koyuyor, uyuyacak, aklına sevdiği geliyor. Ve aklına gelen sevdiğine bu gördüğünüz dörtlüklerde şuradan gelen sesi dudaklardan dökülmesiyle oluşan maniler. Bir yaşantı, o genç kızımızın yaşadığı özlem, hasret, çektiği bütün duyguları burada görebilirsiniz. Kısa kısa dörtlükler ama çok şey anlatan dörtlükler arkadaşlar. Evet, bir silsile ile yazılmış maniler, buna da denk geleceksiniz. Okuduğunuz zaman en başta götüren katırcıya bile güzel güzel götürüp getirmesini temenni eden dörtlüklere denk geleceksiniz. Sonra sitemkar ve hatta bedduaya dönmüş maniler de göreceksiniz. Evet, dediğim gibi en başta katırcıya bile güzel güzel götürmesini temenni ederken diyor ki, yine mi gurbete canımın içi, dar mı geldi sana eynin içi? Yalvarırım sana zalim katırcı, hoş götür yarimi, olursun hacı. Güzel güzel götür, güzel güzel getir diyor. Daha sonra gidiyor, gittikten sonra hani dedik ya sitemkar manilerimiz, bedduaya dönen manilerimiz, dedik ki tabii mektup gelmemeye başlıyor, para gelmemeye başlıyor. Hele bir de duyuyor ki başka birini bulmuş, evlenmiş. O zaman sevse bile ciğeri yanıyor. Ve ne diyor? Ahirette İstanbul yok ki kaçasın. Yalan gerçek defterlerini açasın. Sırat köprüsünü geçerken kaya ayağın, başın döne cehenneme düşesin. Evet, gezimiz devam ediyor abla. Evet, gezimiz çok güzel. Nasıl, beğendin mi buraları? Nasıl buldun? Yıllardır Erzincan'dayım ama ilk kez bir geziye çıktım. Gerçekten çok mutlu oldum. Ama gelmeye değdi değil mi? Evet, aynen öyle. Çok güzel. Mutlaka gelin görün arkadaşlar. Dünyanın öbür ucundan bile insanlar gelmiş. Biz buradan buraya gelmezken dünyanın öbür ucundan burayı görmek için geliyorlar. Yok, oradan yeni geldiler. Mimarisi çok güzel. Özellikle 2 katlı evlerin giriş katları taş, üst katları ahşap. Kemaliye sokaklarını gezerken de, Apçağ köyünü gezerken de buralarda gördüğümüz ahşap işçiliği ve taş işçiliğinden yapılmış olan 200-250 yıllık
çok güzel konaklara denk geldik. Evet, Kemaliyeliler sadece dört duvarı çevirip kafalarını sokacak bir ev değil de yaptıkları bu işçilikle birer tarihi eser yapmışlar arkadaşlar. Bugünümüze kadar gelen, dediğim gibi 200-250 yıllık, hatta aralarında 300 yıla yakın olan evler de görebiliyoruz. Evlere çok önem vermiş Kemaliyeli. Özellikle evlerin kapısına çok önem vermiş. Evlerin kapısına çok anlam yüklemişler. Evet, gördüğümüz şu orijinal bir Kemaliye kapısı arkadaşlar. Şu gördüğümüz, çaldığımız zaman daha tok ses çıkaran ve ev ahalisinin dışarıdan gelenin erkek olduğunu anlamasına yardımcı olan bir özellik. Bu çaldığında varsa evde erkek kapıyı açıyor. Eğer erkek yoksa açacak olan bayan üstünü başını düzgün bir şekilde kapıyı açıyor düzelttikten sonra. Aynı şekilde aşağıda gördüğümüz, çaldığımız zaman daha ince, daha tiz ses çıkaran, adına şakşak dediğimiz ve bu çaldığında da ev ahalisinin dışarıdan gelenin bayan olduğunu anlamasına yardımcı olan bir özellik. Bu çaldığında evde varsa bayan gelip kapıyı açıyor. Evet arkadaşlar, burası da su değirmeni. Su değirmeninde yörede çıkan buğdayları un haline getiriyorlar. Tıpası açılan hangisi kolay açılır söyleyeyim. Pestili var mı? Avuç sirkesi de 200 lira efendim. Arkadaşlar arabaya dikkat edelim. Kemaliye mutfağı yöresel lezzetleriyle adeta bir şölen sunuyor. Dut pekmezi, erişte, yöresel börekler ve daha birçok lezzet Kemaliye'ye özgü tatlar oluşturuyor. Bu lezzetleri tadarken Kemaliye'nin doğal ve kültürel zenginliğini de hissediyoruz. Şimdi yemeğe geldik. Buranın kavurması meşhurmuş. Kavurma aldık. Şimdi yemekteyiz. Karanlık Kanyon dünyanın en derin kanyonlarından biri olarak biliniyor. Fırat Nehri'nin yüzyıllar boyunca aşındırmasıyla oluşan bu doğal oluşum yaklaşık 1000 metre derinliğe sahiptir. Kanyonun her köşesi doğanın gücünü ve ihtişamını gözler önüne seriyor.
Karanlık Kanyon Kemaliye'nin kalbidir. Buraya gelen herkes doğanın gücüne ve güzelliğine hayran kalır. Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünür. Mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Evet arkadaşlar, şimdi Erzincan Kemaliye'de bulunan Karanlık Kanyon'dayız. Dünyanın en büyük ikinci kanyonu. Bu arada dünyadaki 10 tehlikeli yoldan biri olarak biliniyor. Son olarak tekne turu yapacağız. Karanlık Kanyonu, bir de Karasuyun, yani Fırat'ın kolu olan Karasuyun üzerinden görelim. Kanyonda tekne turuna çıkarak bu muhteşem doğa harikasını daha yakından keşfetme fırsatı buluyoruz. Suyun üzerinde süzülürken kayaların heybeti karşısında adeta büyüleniyoruz. Bakın şu güzelliğe. Dünyanın en derin kanyonlarından birinde, Karanlık Kanyon'da tekneyle geziyoruz. Bu hissi size anlatamam. Yaşamanız lazım. Neredesiniz? Karanlık Kanyon'da. Sol tarafımızda safari yapanların gittiği yol var. Safari yaptığımız için. Evet. Bu yol aslında dünyanın en tehlikeli 8. yolu. Tabii bunu bildikten sonra söylüyoruz. Yolun ismi ne? Kemaliyeler Taş Yolu. Yapımı 132 sene süren bir yoldu. Kaç sene? 132. 1870'li yıllarda yapılmaya başlanıyor. Ta ki 92 yılına kadar üstesi Kemaliye'li burada kazma kürek çalışıyor. Ve şu anda offroadçular, motorcular özellikle çok fazla gelip geçiyor. Günde 50 ile 100 motorcu burada misafir ediyoruz. Hem konaklamalı hem de günübirlik gelip geçiyorlar. Evet dostlar, bir gezimizin daha sonuna geldik. Kemaliye'den ayrılma vaktimiz geldi. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için videomuzu beğenip sevdiklerinizle paylaşırsanız çok seviniriz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız önem arz ediyor. Bir sonraki gezimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.